Matrix 5 geliyor. Ve söylentiler bu kez geçmişe gideceğimizi, simülasyonun doğuşuna tanıklık edeceğimizi gösteriyor. Gerçeğin ne olduğunu nasıl bilirsin? Bu soru, sinema tarihinin en çarpıcı serilerinden biri olan Matrix'in özünü oluşturur. Ama şimdi, bu evren yeni bir hikayeyle geri dönüyor. Matrix 1 ile başlayan yolculuk sadece bir distopya değil, bir felsefi uyanış hikayesiydi. Ama bu uyanışın arkasında yatan tarihi pek az kişi bilir. İşte tam bu noktada devreye The Animatrix giriyor. 2003'te yayınlanan bu anime serisi Matrix evreninin arka planını çizdi. Özellikle 2. Rönesans bölümü, insan ile makine arasındaki savaşın nedenlerini anlatıyordu. Ve şimdi Matrix 5'in bu hikayeyi canlı aksiyonda işleyeceği söyleniyor. 2. Rönesans'ta izlediğimiz şey bir distopya değil, bizim gerçekliğimizin distorsiyonu. Makineler köle olarak yaratılıyor. Ama bilinç kazandıklarında birer özne haline geliyorlar. İnsanlar ise bu özneleri reddediyor. Baskı, şiddet, ayrımcılık başlıyor ve sonunda savaş. Tam bu noktada devreye Hannah Arendt giriyor. Vita Activa adlı eserinde şöyle der: İnsan yalnızca yaptığı işle tanımlanırsa kimliği makineler tarafından yutulur. Yani iş ve üretim merkezli bir dünyada makine olmakla insan olmak arasındaki fark silinir. Matrix evreni aynı zamanda Platon'un mağara alegorisinin sinematografik bir uyarlaması gibidir. İnsanlar makinelere hizmet ederken bir simülasyon içinde yaşarlar. Gerçeği görmek, zincirleri kırmakla mümkündür. Ama bu gerçeği görmek acı vericidir. Baudrillard ise Matrix'in doğrudan ilham kaynaklarından biri. Gerçeklik artık bir harita değildir, bir simülasyondur. Makineler tarafından yaratılan sahte bir dünya, insanları oyalamak içindir. Matrix 5, bu simülasyonun nasıl kurulduğunu ilk kez sahnede gösterebilir. Bugün yapay zeka ile yaşadığımız etik tartışmalar aslında Matrix'in kökeninde vardı. Bilincin sınırları nedir? İtaat etmeyen bir algoritma hala bir araç mıdır? Yoksa yeni bir varlık mı? Matrix 5 bize yalnızca bir aksiyon değil, bir ontolojik kriz sunacak. Gerçekliğin kendisi çatırdayacak. Bir sonraki bölümde Matrix 5'te yer alması beklenen yeni karakterleri ve muhtemel olay örgüsünü konuşacağız. Ama önce sen bu simülasyonun neresindesin? Makineler mi bizden korkmalı, yoksa biz mi makinelerden?